Merhabalar, Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere tüm püf noktalarıyla tam kıvam, tam ölçü Antakya usulü içli köfte tarifimi paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. 1 kilo ince köftelik bulguru büyükçe derin bir kabın içerisine alıyorum. Yani yaklaşık 7 su bardağı kadar diyebiliriz. Üzerine 1 su bardağı irmik ekliyorum ve kaşıkla biraz karıştırıyorum. Üzerine 3 dolu yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. Acı seviyorsanız acı salça ekleyebilirsiniz. Daha sonra 7 su bardağı sıcak su ekleyip karıştırıyorum. Üzerini kapatıyorum. Yaklaşık yarım saat kadar bekletiyorum. Bu sırada iç harcımı hazırlamaya başlıyorum. Yarım kilo orta yağlı 2 defa çekilmiş olan kıymayı ve yarım kilo az yağlı yine 2 defa çekilmiş olan kıymayı ekliyorum. Üzerine yarım su bardağı su ekleyip ocağın altını açıyorum ve karıştırarak birkaç dakika kadar karıştırıyorum. Bunu yapmamın nedeni kıymamın topak topak olmasını istemediğim için kıymayı biraz öldürüyorum. Daha sonra diğer malzemelerini ekleyeceğim. Bakın suyunu bırakmaya başladı. Harlı ateşte ara ara karıştırarak suyunu çektiriyorum. Bakın kıymam artık suyunu çekti. Üzerine 150 gram margarin ekliyorum ve kıymamı kavurmaya devam ediyorum. Kıymam orta ateşte kavrulurken üzerine eklemek için 1 kilo kuru soğanı robottan geçirdim. Bakın çok ince olmayacak şekilde orta incelikte robottan geçirdim ve kıymanın üzerine ekledim. Kıymayı karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. Üzerine yeteri kadar tuz ekliyorum. Yeteri kadar karabiber. Kıymamı kavurmaya devam ediyorum. Kıymam artık hazır. Bakın soğanlar da öldü. Kıymayı artık ocaktan alıyorum ve bir kenarda ılınmaya bırakıyorum. Bulgurum da artık hazır. Yarım saat kadar beklettim. Yoğuracağım tepsinin içerisine alıyorum. Üzerine 1 adet yumurta ekliyorum. 1 adet rendelenmiş kuru soğan ekliyorum. 5 yemek kaşığı hafif tepeleme olacak şekilde un ekledim. Ve 1 yemek kaşığı yine biber salçası ekledim. Az gibi geldi bana. Yani toplamda 4 yemek kaşığı biber salçası eklemiş oldum. 1 dolu tatlı kaşığı kimyon ekliyorum. Biraz da tuz ekliyorum. Ve iyice karıştırıyorum önce. Azar azar su ekleyerek yoğurmaya başlıyorum. Aslında suyunu göz kararı eklerim normalde ama sizlere ölçü verebilmek için bardakla ekledim. Ne kadar eklediğimi söyleyeceğim yine sizlere. Suyunu bir anda eklemeyin. Çok sulu olursa şekil vermekte zorlanırsınız. Biraz yoğurdum. Ben köftemi yoğururken yaklaşık 2 su bardağına yakın su ekledim. Ama azar azar ilave ettim. Çok fazla su eklerseniz şeklini vermekte zorlanırsınız. Dikkatli ekleyin suyunu. Ben bir karıştırdım biraz. Ben köftemi hamur yoğurma makinesinde yoğuruyorum. Bu şekilde çok kolay oluyor. Çünkü içli köftenin dış köftesini ne kadar çok yoğurursanız köfteniz o kadar güzel olacaktır. Ve çatlamadan, içine yağ çekmeden kızaracaktır. Yoğurmak çok önemli. Ve hamur yoğurma makinesini aldım. Azar azar su ekleyerek burada yoğuruyorum. 4 defada yoğurdum ben köftemi. Azar azar yani yoğurdum. Daha sonra tepsiye aldım. Bakın gördüğünüz gibi çiğ köfte kıvamına gelmiş. Sıkımlanıyor. Tabii yine elde de yoğuracağım. Tüm bulgurlarımı yoğurdum parti parti. Elimi ara sıra suya batırarak biraz da tepside elle yoğuruyorum. Bu püf noktası çok önemli. İçli köfteyi çok iyi yoğurmalısınız. Yoksa köfteniz hiç güzel olmayacaktır. Pişirdiğiniz sırada çatlayacaktır ve dağılabilir. İçine yağ çekecektir, ağır olacaktır. Buna çok dikkat edin. Dediğim gibi ben hamur yoğurma makinesinde yoğuruyorum. Ama sizin hamur yoğurma makineniz yoksa tabii ki elde yoğurabilirsiniz. Ama en az yarım saat kadar iyice yoğurmalısınız. Köftem artık iyice yoğruldu. Çiğ köfte kıvamına geldi. Üzerine etini eklemek istiyorum. Yarım kilo tamamen yağsız çiğ köftelik et almanız gerekiyor. Kasabınıza böyle söyleyerek alabilirsiniz. 2 defa 3 defa kasapta çektirdim. Ben şimdi robotta da çekeceğim onu. Üzerine 1 dolu tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Ve yarım su bardağı su ekleyip iyice macun gibi olana dek çekiyorum.
Daha sonra köftemin içine ekliyorum çekmiş olduğum eti. Elimi yine ara sıra suya batırarak iyice karıştırıyorum ve yoğuruyorum yine. Bu aşamada köftenizin tuzuna bakarak, tadarak tuz miktarını ayarlayabilirsiniz. Acı seviyorsanız pul biber ekleyebilirsiniz. Dış köftesini ne kadar çok yoğurursanız köfteniz o kadar güzel olacaktır. Köftem artık hazır. Bakın çiğ köfte gibi oldu. Şimdi ılınmış olan kıymamın üzerine 2 su bardağı iri kıyılmış cevizi ekliyorum. 1 demet kıyılmış maydanoz ekliyorum. Dilediğiniz kadar acı pul biber ekleyebilirsiniz. Pul biber ekledim ve tuzunu tadarak tuzu miktarını da ayarlayıp iyice karıştırıyorum. Kıymamın donması için yaklaşık 10-15 dakika kadar buzdolabına kaldırıyorum veya vaktiniz yoksa 5-10 dakika kadar derin dondurucuya da koyabilirsiniz. Dolaba kaldırmamın nedeni bakın bu şekilde kıymamı sıkımlıyorum. Bu şekilde çok daha kolay oluyor. Oyduğum zaman kolayca kıymayı içerisine yerleştiriyorum köftemin. Bakın hepsini sıkımladım. Köftemi yapmaya başlıyorum. Yumurtadan biraz daha büyük olacak şekilde parçalar koparıyorum. İsterseniz daha küçük de yapabilirsiniz. Parmağımı, avucumu hafif ıslatarak işaret parmağımla oyuyorum. İncecik olacak şekilde. İçli köfteyi oymasını bilmeyenler için kanalımda kolay içli köfte şekilleri videom da var. Dilerseniz onu da izleyebilirsiniz. İçli köftenin özelliği incecik olmasıdır. Kıymasını içine yerleştirdim. Bakın büzüştürerek kapatıyorum. Hafifçe büzüştürerek diğer tarafını da sivrileştiriyorum. Köftelerim hazır. Bir bezin üzerine diziyorum, yerleştiriyorum. Tüm köftelerimi yapana dek bu şekilde hazırlıyorum. Tavanın içerisine yaklaşık 1 litre kadar sıvı yağ aldım ve kızdırdım. Üzerine tek tek köftelerimi atıyorum ve çevirerek kızartıyorum. İsterseniz kağıt havlu üzerine de çıkarabilirsiniz. Bakın nar gibi kızardılar. Hiç çatlama olmadı, parçalanma olmadı görüyorsunuz. İçine asla yağ çekmedi. Kıvamı çok güzel oldu. Bakın yumuşacık. Sizlere içini de göstermek istiyorum. Muhteşem lezzetiyle içli köftem artık servis için hazır. Sıcak sıcak servis edeceğim. Sizlere de tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğendiyseniz paylaşmayı unutmayınız. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.